Dilimsel Düşünce'den merhaba, ben Ümit Duran. Bugün kısa bir video için buradayım. 12 Kasım'da Dilimsel Düşünce'nin birinci senesi doldu. Benimden baştan beri bahsetmek istediğim birkaç bir şey vardı. Belli bir zamanın geçmesini bekliyordum. Birinci sene vesilesiyle bunlardan bahsedebilirim bugün. Kanalın ismiyle başlayalım. Dilimsel, belki tahmin edebilirsiniz, dil ve bilimsel kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yani bu yeni uydurma bir kelime. Fakat aslında çok da uydurma değilmiş. Benden önce başkaları da uydurmuş. Dilimsel Şeyler diye bir kitap var. Tabii ben bu kitaptan Dilimsel Düşünce ismine kararlaştırdıktan epey süre sonra haberdar oldum. O yüzden buradan etkilenme, buradan ilham alma gibi bir şey söz konusu değil. Bu kitap Nisan 2018'de basılmış. Yunus Bekir Yurdakul'un kitabı. Fakat ben bundan Mayıs 2021'de haberdar oldum. Ondan önce de ben zaten Dilimsel Düşünce ismini kararlaştırmıştım. Hatta bannerlar, logolar bile tamamlanmıştı. Banner demişken, banner kapak resmi oluyor. Dilimsel Düşünce'nin kapak resminde yatay olarak sıralanmış birçok harf görebilirsiniz. Birçok şekil görebilirsiniz. Bunlar aslında harf ve hepsi de D harfi. Farklı alfabelerde. En solda Mısır yazı sistemindeki D sesini gösteren şekil olan balıktan başlıyor. En sağda Göktürk yazısında kullanılana kadar. Ortada iki tane, biri zaten Latin alfabesindeki, biri de Yunan alfabesindeki D. Onlar da Dilimsel Düşünce'nin baş harfleri oluyor. Merak ediyorsanız bunu da açıklayayım dedim. Bu arada kanal diyorum bazen Dilimsel Düşünce için. Bazen de platform diyorum. Platform olması için çalışıyorum. O yönde ilerlemesi için bir şeyler planlıyorum, amaçlıyorum. Çünkü en baştan beri aklımda Dilimsel Düşünceyi bir platform olarak geliştirme fikri vardı. Bu şekilde daha uzun ömürlü olabilir, daha kuşatıcı olabilir, daha donanımlı olabilir. Bu dilimsel düşünceyi bir şahsın kanalı olarak görmektense bir mecra olarak görmek daha iyi olur. Şu an tabii o şekilde ilerlemiyor ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda bununla ilgili bir şeyler görmeye başlayacağız diye umuyorum. Önümüzdeki aylarda demişken dilimsel düşünce önümüzdeki birkaç ay pek aktif olamayacak. Uzun zamandır üstünde çalıştığım bir Aikido terimleri sözlüğü var. Bu online bir sözlük olacak, yani web sitesi olacak. Web sitesinin içinde bir sayfa olacak ve çift dilli olacak, Türkçe, İngilizce. Birkaç özelliği daha olacak. Bunlardan zaten ayrıca bir videoda uzun uzun bahsedeceğim. Bu sözlüğün birkaç artısı olacak, onlardan da bahsedeyim. Bir kere çift dilli, bütün madde açıklamaları, bütün notlar çift dilli olacak, İngilizce, Türkçe olarak. Her terimin kanjisi ve hiraganası gösterilecek. Hatta hiraganada Japon okuyuşu mu, onyomi mi, kunyomi mi, bunlar da gösterilecek. Linklerle göndermeler, referanslar olacak. Başka makalelere, ileri okuma önerilerine ulaşabileceksiniz. Video desteği olacak. Yani YouTube videolarıyla bazı maddeler görsel olarak da açıklanacak, örneklendirilecek. Onun dışında köken bilgisi olacak hafiften. Yani yarı etimolojik diyebiliriz. Bazı maddelerde bileşik kelime ise özellikle o bileşik kelimeyi oluşturan kanjilerin anlamları verilecek. Yani kelimenin toplamının değil, onu oluşturan parçaların da anlamları ayrı ayrı verilecek. Tabii bu her Aikido terimi için geçerli değil. Zaten her Aikido terimi de bileşik kelime değil. Aikido terimleri sözlüğü kabaca böyle bir şey olacak. Zaten yakında inşallah göreceğiz. Onun dışında dilimsel düşüncenin interaktif bir, yani çift yönlü bir platform olması için, bir mecra olması için bir soru bankası oluşturdum. Burada yorum şeklinde sorularınızı veya daha önceden sorulmuş sorulara cevaplarınızı, tahminlerinizi yazabilirsiniz. Ben de onları yorum şeklinde yazılan şeyleri o kutulara ekleyeceğim. Bu soru bankası nasıl bir şey? Şimdi ekranda da görebileceksiniz zaten. Diyelim ki aklınıza dille ilgili bir soru geldi. Bu ilginç olduğunu, hatta saçma bile olduğunu düşündüğünüz bir soru olabilir. Buraya yazabilirsiniz. Cevabını da biri bulursa, ben bulursam yazarım. Tabii burada önemli olan illa cevaplar bulmak değil her şeye. Çünkü bazı şeylerin gerçekten cevabı olmayabilir. Onun dışında zaten merakı başlatan şey aslında sorudur. Ya da soru merakın şekillenmiş halidir diyebiliriz. Cevap dediğimiz şey ise bu maceranın sonudur. Yani merakı bitiren, sonlandıran şeydir. Güzel sorular, güzel zihinsel maceralara çıkarır. Beyin fırtınasına imkan verir. Buraya gelen sorulardan, cevaplardan yeni bölümler, yeni bir şeyler çıkabilir. Çıkması da şart değil. Araştırma yapmak isteyenler konu seçebilir. Yani isteyen istediği gibi faydalanabilir bundan. Bu soru bankasının linki de bundan sonra bütün dilimsel düşünce videolarının altında olacak. Diğer bir konu izlenmeler ve kanalın büyümesi. İzlenmelerle başlayalım. Belki biliyorsunuzdur, YouTube'un algoritmasında şöyle bir şey var. Bir videoyu tıklayıp
birkaç dakika veya bir 20-30 saniye sonra kapattığınızda bu aslında o videoya düşük puan vermek gibi bir şey. Çünkü algoritma sizin o videoda çok durmadığınızı görüyor, videoyu ilgi çekici bulmadığınızı görüyor ve videoyu başkalarına da önermiyor. Mesela 10 dakikalık bir videoyu insanlar genelde 8 dakika izlediyse bu çok iyi bir oran ve YouTube bu videoyu başkalarına da öneriyor. YouTube'da ne istiyor? İnsanlar YouTube'da daha fazla kalsın istiyor. O yüzden insanlara onları ekran başında daha çok tutacak videolar öneriyor. O yüzden ilk tıkladığınızda dilimsel düşünce videosunu veya başka kime destek vermek istiyorsanız onun videosunu, videoyu izlemek istemiyorsanız bile sessiz alıp hızlandırıp sonuna kadar akmasını bekleyebilirsiniz belki. Bu dilimsel düşüncenin büyümesi için iyi bir şey olur, önemli bir nokta olur. Bu bahsettiğim YouTube'un algoritmasıyla ilgiliydi. Bir de Patreon var. Patreon bir web sitesi. Patron kelimesiyle alakalı. Patreon denen bu web sitesi üzerinden çalışmalarını beğendiğiniz, katma değer oluşturduğunu düşündüğünüz, çalışmasına devam etmesini istediğiniz kişilere maddi yardımda bulunabiliyorsunuz. Sistem kabaca şöyle. Patreon'da profili bulunan üreticilere kredi kartınızdan her ay belli bir miktarı destek olarak göndereceğinize dair talimat veriyorsunuz. Sistem dolar üzerinden çalışıyor. O yüzden siz burada 2 dolarlık bir taahhütte bulunduğunuz zaman, talimat verdiğiniz zaman kura göre onu 37-36 lira kaç liraysa artık ona göre kartınızdan kesiyor ve üreticinin hesabına yatırıyor. İstediğiniz zaman da bunu iptal edebilir veya miktarını değiştirebilirsiniz. Peki bu maddi destek dilimsel düşünce tarafında nasıl kullanılabilir? Teknik ekipman için kullanılabilir. Teknik personel desteği alınabilir ki dilimsel düşüncenin buna yakında ihtiyacı olacağını düşünüyorum, umuyorum. Yani o aşamaya geleceğini umuyorum. Teknik personel derken kamera veya kurgu konusunda, kamera çekimi veya kurgu yapma konusunda bir destek alınabilir. Personel desteği önemli çünkü bilmiyorum oraya nasıl yansıyor fakat işler burada pek de kolay değil. Bazı videolar için çekimden önceki hazırlık 2-3 hafta falan bile sürebiliyor. Yoğun bir çalışma, öyle günde 1 saat 2 saatten bahsetmiyorum. Video çekme aşaması zaten apayrı bir efor gerektiriyor. Çektikten sonra da bunun kurgusu, sesiyle uğraşması, görsellerini hazırlaması, İngilizce ve Türkçe altyazı hazırlaması, bunlar da çok fazla zaman alan şeyler. Bir kişinin bunların hepsini tek başına yapması çok fazla zaman gerektiriyor. Tabii bir de sosyal medya var, ondan hiç bahsetmedik. Sosyal medya demişken dilimsel düşünce başta ve en aktif olarak Twitter olmak üzere Facebook, Instagram ve TikTok'ta mevcut. YouTube dışında bu sosyal medyalardan da dilimsel düşünceyi takip edebilirsiniz. Fakat özellikle Twitter'dan takip etmenizi öneririm çünkü orada gayet yoğun bir tweetleşme faaliyeti mevcut. Son bir nokta olarak da şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki yani 2023'ün baharından itibaren diye umuyorum. Çevirmenlerle ve dilin farklı alt branşlarının uzmanlarıyla röportajlar gelmeye başlayacak. Tabii bunların hızı çok fazla olamayacak maalesef. Diğer seriler de devam edecek. Bir seri hariç. O da Ümit ile Saklı Etimoloji. Bu seriyi kaldırdım. Çünkü en baştan beri çok içime sinen bir seri değildi. Efor ve memnuniyet oranı biraz düşük bir seriydi. Daha fazla da efor sarf etmek istemedim. Yani vaktimi, enerjimi daha içime sinen şeylere kullanmak istedim. O yüzden Ümit ile Saklı Etimoloji artık yok. Yeni seriler gelecek dediğim gibi. Eski seriler devam edecek. Yani sözün özü bu. Dilimsel Düşünce'nin 1. yılı 12 Kasım'da doğmuştu. Nice yıllara, nice abonelere diyelim. Dilimsel Düşünce'nin yaptıklarını beğeniyorsanız ve büyüyerek bunları yapmaya devam etmesini istiyorsanız kanalı beğenebilir, paylaşabilir. Eşinize, dostunuza zorla izletebilirsiniz. Genel olarak bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.